Haldun Dormen, Nazım Hikmet'e 20 yıl fark atmıştır diyorsunuz. Evet. Çünkü 90'ından sonra bile zeytin dikiyor. Yani öğrenci yetiştiriyor. 12-13 oynardık değil mi? Oynardık tabii. Çünkü Bateles var. Evet. Tek pazartesi biz oynamazdık. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Daima umudun peşinde koşun. Ne güzel bir mesaj verdiniz. En çok ihtiyacımız olan şey şu anda. Hayatta umutsuz hiçbir şey olmaz. Evet. Ama yalnız bizim işimizde değil. Her işte. Evet. Değil mi? Elbette. En büyük motivasyonunuz öğrencilerinize hadi yap. Ve Yaparsın bu- şekerim. Yaparsın şekerim. O şey oldu. Nota oldu. Ya yaparsın şekerim. Nezakette mi eksiliyoruz? Nezakette maalesef çok eksik. Evet, duyguda değil ama nezakette Nezakette. eksiliyoruz. Evet. Beni o çok rahatsız ediyor. Dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık dostum Haldun Dormen. Mesela bizde en güzel barbunya yapılır. Neden? Çünkü Haldun Dormen ayıklar. Aa, ne güzel. Var, resmim var. Bilmiyorum. Aysun Öz'de Başka Şeylere hoş geldiniz. Bugün iki ustayı ağırlayacağım. Ne mutlu bana. Sevgili Haldun Dormen ve Mustafa Alabora benimle birlikte. Haldun Dormen'in 70. sanat yılını bu akşam kutlayacağız. Mustafa Alabora da herhalde hocam sizin de 70 yıl olmuştur. 62. 62 mi? Dolayısıyla çok uzun yılları kutladığımız bir gece de bir taraftan. Bir taraftan da Hain filmi vizyona giriyor. Ona da biraz değineceğiz. Ne mutlu bize, ne mutlu bana. Sizi bugün bu gece konuk ediyorum ve bir röportaj yapma şansım oldu. O yüzden çok mutlu hissediyorum Sağ olun kendimi. efendim. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Ben de Mustafa'yla beraber yaptığımız için bu röportaja çok mutluyum. Ay canım ben de. Tabii yılların dostluğu var. Var. Bir taraftan da. Hatta yılların dostluğu demişken aslında farklı bir kurgu yapmıştım kafamda ama sıcak sıcak elime Ben Buyum İşte kitabı çıktı. Dolayısıyla hemen buradan başlamak istiyorum izninizle. Çünkü Mustafa Bey siz bu kitabın arka kapağını yazdınız ve 70. yılını da kutladığımıza göre sevgili hocanın bu yazıdan biraz bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla siz 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin der Nazım Hikmet diye başlıyorsunuz yazıya. Haldun Dormen, Nazım Hikmet'e 20 yıl fark atmıştır diyorsunuz. Evet. Çünkü 90'ından sonra bile zeytin dikiyor. Yani öğrenci yetiştiriyor. Evet, evet. Çok kıymetli bir şey gerçekten. Ve hiç durmuyor, sürekli üretmeye devam ediyor. 70 yıldır da hani siz yakından da tanıdığınız için söylüyorum. Hatta bir hayıflanıyorsunuz arka yazıda öğrencisi olamadığınız için. Evet, maalesef ben ona yetişemedim. Ne mutlu tabii hani bu kadar uzun yıllar birlikte de götürüyorsunuz. Haldun Hocam 70. yılı kutluyorsunuz. Ben sizin belgeselle ilgili röportaj yaparken sizinle orada notlarım arasında şey yazmışım. 40. yılda anıyoruz ya belgeselin içerisinde. Dedim ki keşke 40. yıl kutlamasında ben de olsaydım. Çok görkemli bir gece. Dolayısıyla şimdi 70. yılda beraberiz. Yetiştiniz 70. yıla. 70. yıla yetiştim. 30 yıl önce İstanbul'da yaşamıyordum. İzmir'deydim o zaman. Dolayısıyla bu da bana kısmet oldu. Yine böyle muhteşem bir gece. Ama 70 yılın hani özetini yapmak çok mümkün değil. Bu soru da size çok sorulmuştur elbet ama neticede yine bir kere daha kayıtlara geçsin. Bu 70 yıl için bir cümle kursanız, özetini yapsanız ne dersiniz? Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Dünkü çocuktu birdenbire bu 70. yıla geldik. Yani nasıl geçti 70 yıl bilmiyorum. Evet, su gibi diyorsunuz bir taraftan. Vallahi su gibi geçti. Şimdi daha önce aldığım notlara bakıyorum da haftada 13 oyun oynadığınız, yani 3 şehirde 13 oyun oynadığınız zamanlar, yani Türk tiyatrosunun turnelere çıktığı, böyle uzun uzun seyahatlerin yapıldığı ve çok da eğlenceli anlatılan yıllar. Eminim o zaman çok daha zordu pek çok şey. Zor tarafları da vardı ama biz şimdi tabii onu böyle nostalji olduğu için iyi hatırlıyoruz. Hani o günlerden bugüne hem tiyatronun geldiği hem de içinde bulunduğunuz tüm bu sanat camiasının geldiği noktayı nasıl tarif Sen de edersiniz? yani biz normal olarak 12-13 oynardık değil mi? Oynardık tabii. Çünkü Bateles var. Evet. Tek pazartesi biz oynamazdık siz de herhalde. Biz bazen Kenterler'deyken pazartesi oynuyorduk ya. Ha. Ama pazartesi turneye çıkıyor. Yani 13 oynuyor. Pazartesi genelde pazartesileri repodur, evet. Yani. Evet. O günden bugüne neler değişti, neler artı geldi, neler eksildi? Siz hala öğrenci yetiştirmeye devam ettiniz. Mustafa Bey'in söylediği gibi, Mustafa Hocam'ın söylediği gibi. Aslında o farkı da görüyorsunuzdur. Hani çocuklar nasıl değişiyor öğrenciler? Öğrenciler değişti bir kere. Öğrenciler 3 oyun oynadıkları zaman haftada ay çok yoruldum. Çok yoruldum. Bugün 3 oyun oynadım diyorlar. Değil mi?
Maalesef. Siz neler söylersiniz Mustafa Hocam? Yani hem bu değişim neticede siz de 60 yılı devirdiniz. Dolayısıyla tüm bu geriye dönüp baktığımızda hazır böyle 70 yılı konuşurken Haldun Dormen'in üzerinden bu yılları siz nasıl tarif edersiniz? Vallahi dünya daima ileri doğru gider. Yani Haldun da öyle düşünür. Dünya ileri doğru gittiğine göre bizden daha iyi aktörler yetişecek. Dünya her zaman ileri doğru gidecek ve ben inanıyorum ki buradan da bu vasıtayla bir mesaj vereyim. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Daima umudun peşinde koşun. Ne güzel bir mesaj verdiniz. En çok ihtiyacımız olan şey şu anda. Özellikle gençler çok umutsuz. Onlar bizden de umutsuz diye düşünüyorum. Çünkü yani 3 aşağı 5 yukarı biz bir şeyleri gördük ve hani neyin nasıl olacağını tahmin edebiliyoruz. Ya da hani çok zor zamanlardan sonra hep bir bahar gelmiştir diye düşünüyorum. O yüzden verdiğiniz mesaj çok önemli. Umudu hiç kaybetmemek lazım o zaman. Ben hep bir şey bu. Benim motto bu zaten. Evet, Hayatta umutsuz hiçbir şey olmaz. Evet. Ama yalnız bizim işimizde değil. Her işte. evet. Değil mi? Elbette. Bir de sizin en büyük motivasyonunuz öğrencilerinize hadi yap. Ve Yaparsın bu- şekerim. Yaparsın şekerim. O şey oldu. Motto oldu. Ya yaparsın şekerim. Bu çok büyük bir motivasyon ama ya en büyük destek de o. Çünkü şu anda hani hepimizin ihtiyacı olan hani yaparsın şekerim dese biri sanki böyle dünyaları baştan yaratacağız ya öyle bir enerji de var hepimizde ama çok az kişi artık sanki yaparsın şekerim diyor. Yani bence herkes yapar. Azimden, umutsuzluktan vazgeçerse. Azmini sürdürürse ve umutsuz olmazsa. Değil mi? Elbette. Yaparsın şekerim. %100 Ben gördüm katılıyorum. çünkü yani yaptıklarını. Evet. Kimleri gördünüz bir de yani öğrenciniz olmayan Mustafa Alabora dışında yok Ya sanki. bu sadece tiyatroda da değil yani. Tabii. Tıpta da, mühendislikte de, mimaride de, her şeyde. Yani Evet. önemli olan İstemek. istemek. Ve Bravo. azminden vazgeçmemek. Şimdi biraz önce dediğim gibi aslında hani bu 70 yıl dile kolay. Nostalji olduğu için sanki her şey çok daha keyifli, çok daha böyle güllük gülistanlık gibi geçmişi biraz da öyle hatırlıyoruz. Tabii ki artıları ve iyi olduğu zamanlar, iyi Var. tarafları var. Ama çok da kolay değil bunları yapmak. Yani siz de o zaman zorlandığınız tarafları olduğu kaç kere hani tiyatroyu zordan kurtardınız. Tabii. Yani ilk başlamak bile çok zordu. Değil mi? Yani tabii yani Haldun da daha iyi bilir. Öyle yerlerde oynadık ki mesela masaları koydular. Masaları üstünde sahneye yaptılar yani. Evet. Oynadık. O da oynamıştır. Kulis diye tuvaletlerde giyinip soyunduk. Yani tabii Bazen tuvalet de yoktu. bazen tuvalet de yoktu. Evet doğru. Yani. Evet. Hatta ben bir keresinde Aksaray'dı galiba, Konya. O zaman Konya'ya bağlıydı. Bitlenmiştim turnede. Tabii otelden bit kaptıydım yani. Evet. Böyle şeyler yaşadık. Yani otel çok değişikti o zamanki oteller çok değişti Evet. Türkiye'de. Şimdi her yerde çok iyi oteller var değil Var mi? şimdi var tabii. O zaman yani Olanaklar, şartlar şimdi daha iyi. Ama sanki biraz duyguda mı eksiliyoruz? Nezakette mi eksiliyoruz? nezakette maalesef çok eksildik. Duyguda değil ama nezakette Nezakette. eksiliyoruz. Evet. Beni o çok rahatsız ediyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bizim nezakette eksilmemize biraz da böyle şuur kaybımız var tabii. İster istemez şuursuzca hareket ediyoruz. Bununla ilgili bir tespitiniz var mı? Çünkü o kadar güzel oyunlar sahneye koydunuz ki insanı insana anlatan, işte Shakespeare'lerden tutun kendi yazarlarımıza kadar dünyanın çok önem verdiği yazarlar, felsefeciler. Bunların oyunlarını sahneye koyarken aslında hepimiz sizlerin okullarından da geçtik. Sinema filmleriniz öyle, oyunlar öyle. Yani tüm bu dünyanın aslında şimdi aldığı şekli, ülkenin geldiği bu noktayı tarif ederken evet nezaket eksik, şuursuzuz falan ama tüm bunların aslında sosyal medyaya mı bağlamak lazım? Dünya çok hızlı gelişiyor, ona mı bağlamak lazım? Ya sizin yorumunuz nedir? Geldiğimiz bu durumun şeyini neye çıkarabiliriz sizce? Faturasını. Bence dünya çok çabuk gelişiyor. Bir, insanların vakti yok hiçbir şeye. İki, yani koşturmaktan, oraya yetişmekten nezaketi unutuyorlar. Değil mi? Evet yani eskiden İstanbul Beyefendisi diye bir laf vardı. Evet. İşte yanımda oturuyor. Yani başka da kalmadı. Ben tek miyim yani? Maalesef. İstanbul'a gelenler çünkü 1960'a kadar
İstanbul'a uyarlardı. 60'tan sonra gelenler İstanbul'u bozmaya başladılar. Evet. Yani İstanbul'a uymamaya başladılar. Bence felaket orada başladı. Evet, aslında mesele de geldiğimiz yere bıraktığımız yeri taşımamız. Evet. Evet. Şu anda tersine de bir şey oluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum ama şimdi de şehirleri alıp işte Ege kasabalarına göç ediyoruz ya da daha böyle naif köylere gidiyoruz ve köyleri ve kasabaları da bu sefer şehirleştirmeye başlıyoruz. Bu sefer oraları da bozmaya başladık sanki. Orayı dejenere ediyoruz. Evet. Maalesef yani öyle ama bütün bunlar bu röportajı çok aşar. Evet, Yani bunlar evet. sosyolojiyle ilgili Evet, şeyler. Çok araştırılması gereken, hatta üstünde tezler yazılması Evet, gereken evet, meseleler. Yani. Evet. Haldun hocamın 70. yılıyla alakalı yine belgeselden, Selçuk Metin'in belgeselinden alıntı yapayım. Orada Cemal Süreyya ile ilgili bir bölüm var. Cemal Süreyya sizinle ilgili diyor ki, müzikal deyince, bulvar komedisi deyince, hatta çoğu zaman tiyatro deyince akla hemen Haldun Dorman gelir. Tam bir tiyatro adamı, tiyatroyu sevdirirken saydırdı. Bence Türk tiyatrosunun kurucularından biri de Haldun Dorman'dır diyor. Ne güzel. Nerede demiş Cemal Süreyya? Çok önemli bir Ee, şairdir. Evet, çok önemli bir şairimiz. Belgeselin, Yaparsın Şekerim belgeselinin içerisinde geçiyordu bu. Selçuk Metin'in Çok güzel, yaptığı çok belgesel. güzel. Oradan ben de not almıştım. Yani Cemal Süreyya gibi birinin böyle bir Evet, şey söylemesi Doğru. çok değerli. Evet, evet. Siz kitabın arkasından okudum ama Haldun Dorman'ı siz daha geniş tarif etseniz, bunun dışında neler söylersiniz? Ya da ki buradan ben çok az bir bölüm okudum çünkü sadece Nazım Hikmet'le ilgili bölümü okudum. Belki bunu tekrar bize tarif ederseniz. Yani şimdi Haldun'u tabii tarif etmek çok kolay değil ama bu gece sahnede de söyleyeceğim. Evet. Burada da söyleyeyim. Biz 60 senedir tanışırız ama 48 yıldır yakın dostuz. Ben bir gün Haldun'a sen benim dostumsun dedim. Kıyametleri kopardı. Meğer ben senin dostunum demem lazımmış. Ondan sonra 25 senedir bunu tartışıyoruz. Sen mi benim dostumsun, ben mi senin dostunum diye. Hala karar veremedim. Karar veremedik ama sahnede de söyleyeceğim lafı. Evet. Şimdi söylemek Evet. istiyorum. Evet. Aşık Veysel'den bir alıntı yaptım. Yapıyorum. Evet. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık dostum Haldun Dorman'dır. Çok güzel. Teşekkür güzel. ederim. Ve bunu salonda söylediğinizde ki arka taraftan da alkış geldi, ortalık yıkılacak. Yıkılacak inşallah. Çok da güzel, ne güzel. Tüm bunları duymak Çok sizin güzel. için çok... Onun için 70 yıl yaşamaya değer. Evet, evet. Tabii bir taraftan da Hain filmi vizyona giriyor. Buradan oraya koşturuyoruz yani. Yani evet. Siz hiç durmuyorsunuz Haldun Hocam. Vallahi hiç durmuyorum. O gezi kendini çekti. Şile'de Evet. karışmıyor bazı şeylere. Evet. Ben Ben- Şile'ye gidip orada yaşadım. Şehrin tam ortasında her yere koşturuyorum. Evet, siz tam Teşvikiye'de her yere yetişiyorsunuz. Mustafa Hocam birazcık böyle kafa dinlemeye ama Şile'de İstanbul neticede. Çok tabii da canım. uzaklaşamadınız yani. Ben de Geliyor. ona gidiyorum bazen. Geliyor bana. Kafa sağ dinlemeye. olun. Mesela bizde en güzel barbunya yapılır. Neden? Çünkü Haldun Dorman ayıklar. Aa, ne güzel. Var, resmim var. Bilmiyorum. Sizi barbunya yıklarken evet düşünemedim ama Mecburen. ama biliyorum orada Şile'de çok güzel yemekler yeniyor, dost sohbetleri yapılıyor. Birkaç tanesinde de sevgili Banu Hanım beni de davet etmişti. Henüz gelemedim ama bir gün ben de inşallah Buyurun. o tarihi sohbetlerin birine katılacağım. Belki Haldun Hocam da olursa ne güzel olur. Ben size barbunya ayaklarım bugün. Çok seviniriz. Peki Hain filmini de sorayım size. Vaktiniz azaldı, çok da yormak istemiyorum bir taraftan. Neticede farklı bir film, henüz ben de izlemedim, izleyeceğim. Farklı bir film gibi görünüyor. Biz de izlemedik. Öyle mi? Tabii. Peki genel olarak hani izlemeden ama oynamış halinizde neler söylersiniz filmle ilgili? Yani şimdi bu film çok değişik. Bir de benim öğrencim yazdı çekti. Bu film büyük bir teşkilatın başka devletlerin işlerine karışmasını anlatıyor. Evet. Dünyada geçerli bir mesele bu ama bir farklılığı var. Burada kadınlar hakim. Wow, çok güzel, Çok güzel. çok güzel. Daha da söylemeyeyim, seyretsinler. Evet, bence güzel bir bakış açısı, kadınların hakim olduğu. Evet. Filmin nerede geçtiği belli değil. Anladım.
O da iyi bir şey yani. Evet, 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 evet. Sizin için nasıldı Haldun Hocam film, Hain filmiyle ilgili siz neler söylersiniz? Valla ben çok merak ediyorum ne olacağını. Ama çok ilginç geldi bana. Evet. Çalışmak, yönetmenle çalışmak çok keyifliydi. Berke'yle. Çok aydın bir genç yönetmen. Yani genç bir yönetmenle çalışmak, böyle fikirleri olan, dünyaya açık bir yönetmenle çalışmak beni çok mutlu etti. Ve İnşallah iyi olur film. Evet, evet. Umarım. Ben de sinemada ilgi göreceğini düşünüyorum. Farklı tarzıyla, ters köşe yaptığı Bir de taraflarıyla. şöyle bir şey var. Haldun'la ilk defa aynı filmde oynadık. Bu benim için çok değerli. Evet, çok güzel. Ben ilk defa olduğunu düşünmemiştim. Sanki daha Yok, önce oynamışsınızdır oynamadık. gibi Sadece gelmiş. tiyatroda oynadık Ha, tabii beraber o yüzden Gece-i algı. Selam ama Evet. sinemada ilk defa oynadık. Evet, evet. Peki Haldun Hocam 70 yılda pek çok şey yaptınız. Hani sayısız oyun, sayısız öğrenci yetiştirdiniz. Filmler, diziler aslında sanat alanında, sahne sanatlarında ve sinemada, televizyonda hemen hemen her şeyi yaptınız. İçinizde böyle uhde kalan hiçbir şey var mı? Şunu da yapsaydım güzel olurdu. Yapardım şekerim dediğiniz bir şey var mı? Yapardım, şey dediği bir şey yok. Ama çok güzel teknik imkanları olan bir tiyatro salonunda kavuşmak isterdim. Evet. Evet. Yani her türlü şeyi oynayabileceğimiz bir tiyatro salonu. Evet. Hep Onurlu tiyatroda bozma yerlerde oynadık. Evet. Değil mi? Evet, maalesef. Ama tiyatro her zaman çok para kazanılması zor bir şey. Tiyatroya yatırım yapmak zor. Hep bunların acısını biz yani seyirci olarak da yaşadık herhalde. Ama Neticede. işte yani devlet de o kadar zengin olduğu halde yaptığı tiyatrolarda Haldun'un dediği gibi bu teknik özelliklere, bu imkanlara çok önem vermiyor yani. Evet, evet, evet. Oysa Evet, çünkü teknik çok önemli. çok, çok. Tiyatroda da. Yani dekor çok önemli bir hale geldi. Işık çok önemli bir hale geldi örneğin. Aynen. Değil mi? Çok. Başrolleri artık onlara dağıtıyoruz bir Evet, taraftan da. Işığa, işte dekora, kostüme. Dolayısıyla dediğiniz gibi çok önemli. Peki Haldun Hocam 70 yılda iyi ki yaptım dediğiniz, böyle şurada aklımda kaldı dediğiniz. İyi ki yaptım değil mi? İyi ki tiyatro yaptım. İyi ki vazgeçmedim. Evet. Evet. Bundan sonra var mı şunu yapacağım dediğiniz bir şey? Tiyatro devam edecek. Devam edeceksiniz, evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Mustafa Hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, hiçbir şey yok. Halduncuğumun 70. yılı aslında 70'ten biraz fazla ama evet. o alçak gönüllülük gösteriyor. Kutlamayı biz 70 yıl özelinde herhalde. Tabii. 70 yıl adı altında yapıyoruz. Aslında 74. 74. Evet, 74 yani. 74. Amerika'yı sayarsak. Tabii. Niye Evet, saymayalım? Tabii. Niye saymayalım tabii 74. Yani bu gece ben de çok heyecanlıyım. Bayağı çocuklar bana da bir sürü görev verdiler. Evet. Sunuculuk falan yapacağım. Ha, İşte- söyle. Benim haberim yok, söyleme. Ha peki. Duymadık biz. İşte böyle. Ne güzel. Dostluğunuz da çok güzel. Son olarak ne güzel. Birlikte oynamadık dediğiniz filmde de Yarın oynamışsınız. akşam inşallah 74. yılda. İnşallah daha nice projeler olur, birlikte olacağınız. Biz de nice röportajlar yaparız, sizinle sohbet ederiz. Çok teşekkür ederim vakit teşekkür ederim. ayırdığınız için. Teşekkürler. Sağ olun. Beren olmam da çok mutlu etti beni. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok özel bir sohbet izlediniz. Arşivde yerini alacak ve yıllarca da anısı bizde kalacak bu röportajın. Ve bundan sonra daha pek çok projede de hem Mustafa Alabora hem de Haldun Dormen'le tekrar görüşmek dileğiyle. Beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.